Şibi Ebi Talip'te Müslümanların kuşatılması 2 yıldan fazla sürdü. Bu durum Müslümanlara pek çok sıkıntı verdi. Çünkü Müslümanlardan biri pazara gitse, müşrikler dayanılmaz derecede eza ve cefa ederlerdi. Hac mevsiminde tüccardan biri, Haşimoğullarıyla alışveriş edecek olsa engel olurlardı. Kısacası Müslümanlar çarşı ve pazarda serbest gezemezlerdi. Hazreti Ali bile o zaman Resul-i Ekrem'in mutlu evinde bulunduğu halde Müslümanlığını belli etmiyor, gizliyordu. Ama Hazreti Hamza kılıcı sayesinde Müslümanlığını belirterek istediği yerde gezip dolaşıyordu. Hazreti Ömer ise müşriklerle pençe pençeye gelerek korkusuzca uğraşırdı. Bütün ashabın ulusu olan Hazreti Ebubekir, Kureyşliler içinde pek çok hatırı sayılır bir kişi olduğu halde o bile kavmi tarafından soğuk karşılanıyordu. Fakat asla aldırmayıp, müşriklerin sözlerine bakmayıp açıkça namaz kılardı ve eskisi gibi İslam'a kabiliyetli gördüğü kişilere el altından çağrıda bulunurdu. Kureyşlilerin Müslümanlar hakkında bu derece sertlik göstermeleri ancak onları İslam dininden döndürmek, hiç olmazsa İslam dininin daha çok ilerlemesini engellemek içindi. Düşünmüyorlardı ki güneş balçıkla sıvanmaz. Allah'ın yaptığı mum onların soğuk nefesleriyle sönmez. Onlar ne yapsalar Müslümanlar bildiğinden şaşmayıp din gayretleri kuvvet bulmakta, Hz. Muhammed'in mucizeleriyle İslam dini her yana yayılmaktaydı. Müslümanlar sonsuz alem olan ahiret mutluluğuna erişmek için bu geçici alem olan dünyayı hiçe sayıp, dinleri uğrunda her şeyi bir kenara itmişler, kimi yurtlarını bırakarak Habeşistan'a gitmiş, kimi de her türlü tehlikeleri göze alarak Ebu Talip mahallesinde kuşatılmış gibi kalmayı benimsemişlerdi. Diğer akıl ve insaflı olanlar da onun mucizelerini görerek, hak peygamber olduğunu bilerek birer birer imana gelmekteydi. Çünkü son peygamber, geçmiş milletlerin hallerinden habersiz bir kavmin içinde, bilginleri bulunmayan bir şehirde büyüdü. Başka ülkelere giderek ders almadığı, herkesin bildiği bir şeydi. Kısaca Nebi-i Ümmi, yani okur yazar olmayan bir peygamberdi. Halbuki Yüce Allah'ın vahiy ve ilhamıyla kimselerin bilmediği nice ilimleri bildirir, Tevrat ve İncil'de ve diğer kutsal kitaplardaki emirleri doğru olarak haber verirdi. Bu durum onun peygamberliğine yeter bir delil olup başkaca ispata hacet yokken daha nice mucizeler gösterdi. Hz. Peygamber'in mucizeleri pek çoktur. Onları saymayaysa bu kitabın takati yoktur. Ama fırsat düştükçe bazıları anlatılmış, bazılarının da bundan sonra sırası geldikçe bahsedilmesi uygun görülmüştür. En büyük mucizelerinden biri, belki birincisi, Kur'an-ı Kerim'dir ki kıyamete kadar kalıcıdır. Çünkü bir asırda her ne ki halkın gözünde itibar bulmuş ve meşhur olmuşsa, o asırda gönderilen peygamberin mucizeleri de ona göre olurdu. Mesela Musa Aleyhisselam'ın zamanında sihirbazlık pek çok şöhret bulduğundan Yüce Allah ona asası ejder olmak gibi sihirbazlara üstün gelecek mucizeler verdi. İsa'nın asrındaysa hikmet ve tıp ilmi fazlasıyla itibar gördüğünden Yüce Allah onu körlerin gözlerini açmak ve ölüleri diriltmek gibi doktorların yapamayacağı mucizelerle gönderdi. Son peygamber Hazreti Muhammed'in mutlu zamanındaysa şiir ve hatiplik pek çok itibar ve şöhret bulmuştu. Arapların gerek şehirli olanları, gerek göçerleri arasında anlaşılırlık ve açıklık insana ayar taşı, fazilet ölçüsü olmuştu. Nitekim daha önce belirttiğimiz gibi Araplar birbirine karşı anlaşılırlık ve açıklıkla övünürler. Kimi muallekat-ı seb'a yani 7 askı ashabı gibi eşsiz kasideler söyleyerek öteki şairlere meydan okurlardı. Kimi Sûk-u Ukas panayırı gibi büyük toplantılarda halka vaaz ve nasihat yollu güzel hutbeler okurlardı. Medenilerinde düzgün, fesahat ve üstün belagat olduğu gibi göçerleri de gayet ölçülü ve sade, güzel şiirler ve hutbeler meydana getirirlerdi. Hepsi de şiir olsun veya olmasın etkileyici sözler söylerdi. Bundan dolayı Hz. Peygamber'e belagatın
yani edebiyatın en yüksek tabakasında olan bir kitap indirildi. Onun gibisini meydana getirmekten, hiç olmazsa bir suresine benzer bir şey söylemekten bütün şair ve hatipler aciz kaldı. Halbuki sure sure ve ayet ayet indikçe Resul-i Ekrem onu ümmetine bildirir, buna benzer bir söz söyleyemezsiniz diye bütün şair ve hatiplere meydan okurdu. O sırada bu Kur'an'ın işini meydana getirmek üzere bütün insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine yardımcı olsalar da onun benzerini meydana getiremezler. İsra 88 manasına gelen ayet geldi. Kur'an-ı Kerim'i inkar eden, Hz. Muhammed'e karşı çıkan bunca şair ve hatipler içinden bir kişi ya da grup çıkıp da onun kısa bir suresinin bile bir benzerini ortaya koyamadı. Ayetlerin bazısında az kelimenin çok manaya işareti var ve bazısındaki uzun uzun anlatıştaysa bambaşka bir güzellik ve tatlılık var. Buralarını ancak şair, edip ve hatipler bilir. Layıkıyla zevkine onlar varır. Kur'an-ı Kerim'i tekrar tekrar okumakla insan safa ve tatlılık bulur. Okudukça okuyası gelir. Oysa bir şiir ya da düz bir yazı ne kadar güzel olsa birkaç kere okunduktan sonra insan usanır. Bunun içindir ki edip, şair ve hatiplerden akıl ve insafı olanlar hemen İslam'la şereflendiler. İmana gelmeyenlerse insan gücünün dışında bir söz olduğunu açıkça söyleyip itiraf ederek karşı durmayı bırakıp bir yana çekildiler. Nitekim Kureyş kafirlerinin ulularından Velid bin Mughire bir gün Seyyidül Enbiya yani bütün peygamberlerin efendisi olan Hz. Muhammed'in yanına gelip "Bana biraz Kur'an oku, dinleyeyim." dedi. Resul-i Ekrem de şüphesiz Allah adaleti, iyiliği, özellikle akrabaya vermeyi emreder. Kötülükten ve zorbalıktan yasaklar. Umulur ki dinleyip tutarsınız. Manasına gelen ayeti okudu. Velid bin Mughire bunu can kulağıyla dinledi. Allah'a yemin ederim ki bunda bir tatlılık ve üzerinde hoş bir güzellik var. Pek derin ve çok yararlı bir sözdür. Onu insan söyleyemez diye belirtti ve övdü. Kavmine dönüp, sizin içinizde şiirin ne olduğunu benden iyi bilen kimse yoktur. Şiirin her çeşidini ve cin şiirlerini hepinizden güzel bilirim. Muhammed'in okuduğu söz bunların hiçbirine benzemez. O söz her söze üstün gelir. Ona hiçbir söz karşı çıkamaz diye söyledi. Yine bir gün Hz. Muhammed Harem-i Şerif yani Kabe'nin bir köşesinde otururken diğer taraftaysa Kureyş müşrikleri oturuyorlardı. Ulularından Ebu'l-Velid diye bilinen Rabia oğlu Utbe diğerlerine "Ne dersiniz, gidip de Muhammed'e biraz öğüt versem, bizden ne istersen verelim ve seni istediğin rütbeye yerleştirelim. Tek bizim tanrılarımıza söz etme, dinimize karışma ve saldırma desem, ola ki kabul eder de aradan bu çekişme gider." deyince "Ne zararı var, bir kere nasihat ediver." dediler. Utbe Resul-i Ekrem'in yanına gitti. O yolda birçok sözler söyledi. Aklınca hayli nasihat etti. Resul-i Ekrem "Sözün bitti mi?" diye sordu. Utbe "Evet" diye cevap verdi. Resul-i Ekrem "Öyleyse şimdi beni dinle." buyurdu. Hemen Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilun minarrahmanirrahim diye Secde suresini okumaya başladı. Secde ayetine gelince kalkıp secde etti. "İşittin mi ey Ebel Velid?" dedi. Utbe "İşittim, işte sen, işte o" diyerek yerinden doğruldu ve bozuk düzen dostları yanına gitti. "Ne oldu?" diye sordular. "Hiç sormayın. Bir söz işittim ki ömrümde benzerini işitmemişim. Allah'a yemin ederim ki bu söz şiir değil, sihir değil, kahinlik değil. Ey Kureyşliler, beni dinlerseniz bu adamı kendi haline bırakınız." dedi. Kafirler bunca mucizeleri görüp arka arkaya inen ayetleri işitip Resul-i Ekrem hakkında ne diyeceklerini şaşırdılar. Kimi mecnun, kimi kahin, kimi şair dediler. Hiçbirinin yakışık almadığını kendileri de anladılar. Hatta Kureyş kavmi İslam dininin etrafa yayılmasından korktukları için bir sene hac mevsimi geldiğinde bir yere toplandılar.
her taraftan Arap kabileleri gelmek üzeredir. Muhammed hakkında ne diyeceksek ona karar verelim ve sözü bir edelim de birbirimizi yalana çıkarmayalım, dediler. İçlerinden bazıları kahindir diyelim deyince Mughire oğlu Velid kahin değildir. Sözleri asla kahin sözüne benzemez, dedi. Öyleyse Mecnundur diyelim dediklerinde Velid bin Mughire, Mecnun desen kim inanır? Onda asla delilik işareti yok, dedi. Bunun üzerine bazıları şairdir diyelim deyince Velid bin Mughire şair değildir. Çünkü şiirin bütün çeşitlerini biliriz. Onun sözleri bu çeşitlerin hiçbirine ne uyar ne de benzer, dedi. Şair değilse büyücü diyelim dediklerinde ise Velid bin Mughire, büyücüye neresi benzer? Okuyup üfürmesi yok, düğün bağlaması yok, büyü işlerine benzer bir işi yok. Bu yüzden büyücü de diyemeyiz, dedi. Öyleyse ne diyelim dediler. Velid bin Mughire, ne demeli bilmem. Fakat şu söylediğiniz sözlerin hiçbirisi yakışık almaz. Hangisi söylense inanılmaz, dedi. Kısacası Resul-i Ekrem yani Hz. Muhammed hakkında ne diyeceklerine bir karar veremediler. Çünkü peygamber demekten başka yakışık alır bir sıfat bulamadılar. Buna da onlar razı olamadılar. Resul-i Ekrem ise her sene hac mevsiminde Mekke dışına çıkıp çevreden gelen kabilelere "Ey filan oğulları" diye hepsine değişik olarak seslenerek yerine göre uygun düşen ayetleri okur, onları hak dine çağırırdı. Böylece kabilelerden birçok kişi İslam'la şereflenmekte ve İslam dini Arabistan'ın her tarafına yayılmaktaydı. Hatta Seleme oğulları kabilesinden birkaç yiğit Mekke'ye geldiler. Bazı Kur'an ayetlerini dinleyip hemen Hz. Muhammed'in önünde İslam oldular. Sonra dönüp yerlerine gittiler. Resul-i Ekrem'in vasıflarını diğerlerine anlattılar. İçlerinden birisinin babası olan Cemüh oğlu Amr oğluna "O şahıstan işittiğin sözleri bana söyle" demiş. O da Fatiha suresini okumuş. Cemüh oğlu Amr "Ne güzel sözdür, öbür sözleri de böyle güzel midir?" diye sormuş. Oğlu "Daha güzelleri var" diye cevap vermiş. Arap göçerlerinden biri Fas'ta Bima Tümer ayetini işittiği gibi secdeye varmış. Bu sözün fesahatına yani açık, düzgün ve güzel oluşuna secde ettim demiş. Bir başkası Yusuf suresi okunurken "Felemmesteyesü minhu halasu neciyya" ayetini işitir işitmez "Şehadet ederim ki hiçbir yaratık buna benzer söz söyleyemez" demiş. Ebu Zer'in imana gelmesine sebepse şudur. Kendisi seçkin şairlerden olup kardeşi Enis ise şiirde o ve diğer benzerlerinden üstündü. Enis Mekke'ye gelip gitmiş ve kardeşi Ebu Zer'e Hz. Peygamber'in hallerini ve vasıflarını anlatmış. Ebu Zer, halk onun hakkında ne söylüyor diye sormuş. Enis de şairdir, kahindir, sihirbazdır diyorlar. Ama ben kahinlerin sözünü işittim ve çeşitli şiirlerle karşılaştırdım. Allah'a yemin ederim ki hiçbirine uymaz ve bundan sonra ona şair demek kimsenin ağzına yakışmaz. Kısacası Muhammed doğrudur ve onlar yalancıdır diye cevap vermiş. Onun üzerine Ebu Zer de hemen İslam oluvermiştir. Gerçekten Kur'an-ı Kerim ne manzum bir sözdür ne de nesir yani düz yazıdır. İkisinin de dışında hoş bir sözdür. Baştan başa açık, düzgün ve güzel bir şekilde söylenmiş, başka hiç kimsenin söyleyemeyeceği bir Allah sözüdür. Bütün ayetler belagatçe yani isteğin iyi, güzel, düzgün ve pürüzsüz olarak ve yerine göre belirtilmesi, kısacası edebiyatın en yüksek doruğunda olması bakımından bir derecede olmayıp bazısına göre belagatçe derecesi daha üstündür. Fakat hepsi birer mucizedir. Çünkü eşini ve benzerini meydana getirmekten insan acizdir. İşin başında Arap şairleri Kur'an ayetlerini bazı şiirlerle ölçmeye ve karşılaştırmaya kalktılar. Sonunda hiçbirine ve belki insan sözüne benzemediğini anladılar. Bununla beraber Muallakat-ı Seba yani 7 ünlü ve seçkin şiir yine Kabe duvarında asılı durup ara sıra okunur ve açık,
düzgün ve yerine göre güzel konuşma konularında ele alınırdı. Belagat tabakalarının en yüksek derecesinde bulunan ayetlerden "Ey yer, suyunu çek, ey gök, suyunu kes" manasına gelen ayet gelince şair ve edipleri pek çok etkiledi. Sanki iliklerine işledi. O zaman İmirul Kays'ın kız kardeşi Sa'dı. O ayeti işittiğinde artık kimsenin bir diyeceği kalmadı. Kardeşimin şiiri de övünülecek yerde duramaz diyerek gitti. İmirul Kays'ın kasidesini Kabe duvarından indirdi. Onun alt tarafındaki asılı şiirlere hiçbir diyecek kalmadığından onlar da birer birer indirildi. Artık övünme ve şöhret meydanında yalnız Kur'an-ı Kerim kaldı. Kur'an'ın inandırıcılığının etkisiyle bütün edip ve şairler şaşkın ve suskun oldular. Pek çokları Kur'an-ı Kerim'in Allah sözü olduğunu kabullenip yüksek manasına kalpten samimiyetle inandılar. Kureyş uluları bunca mucizeler görmüş ve Kur'an'ın edebi yüksekliği kendilerini acze ve hayrete düşürmüşken, çok defa inat ve inkarlarında ısrar edip inatları dolayısıyla Allah'a ortak koştular. Sapıklıkta kaldılar. Çünkü o zaman Arap kavmi ayrı ayrı aşiret ve kabilelerden meydana geliyordu. Her aşiret ve kabilenin de başkanları olup idare tamamen onların elindeydi. İşte onlar kavim ve kabilelerinin başkanı iken içlerinden birine bağlanmak istemezlerdi. Kaldı ki şerefli şeriat nazarında Müslümanlar fakir, zengin, zayıf ve kuvvetli olsun hepsi birbirine eşitti. Kureyş başkanları ise sıradan halkla beraber olmaktan utanırlardı. Bundan dolayı başkanlardan her biri kendisine bağlı olan kimseleri Müslüman olmaktan ve İslam dinini etrafa yayılmaktan alıkoymaya ellerinden geldiği kadar çalıştılarsa da buna çare bulamadılar. Hatta daha önce anlattığımız gibi Müslümanları sıkıştırmak için bütün Haşimilerden ilgilerini kestiler. Buna dair bir anlaşma yazdırıp Kabe içine astılarsa da yine İslam'ın yayılmasına engel olamadılar. Üstelik Arap kabilelerinin en şereflisi olan Kureyş kabilesinin öyle iki kısım olup da 3 seneye yakın zamandan beri aralarında her türlü görüşmelerin kesilmesinden dolayı kafirlerin bile çoğuna usanç ve pişmanlık gelmişti. Anlaşmayı yazmış olan İkrimoğlu Mansur'un da eli kuruyup çolak olmuştu. Bir de Yüce Allah tarafından o anlaşmaya güve türünde bir böcek dadanarak Allah adından başka ne kadar yazı varsa hepsini yiyip bitirmişti. Cebrail gelip bu durumu Resul-i Ekrem'e bildirdi. O da amcası Ebu Talib'e haber verdi. Ebu Talip hemen Kureyşlilerin toplandığı yere gitti. Resul-i Ekrem'den işittiğini söyleyerek "Muhammed'in dediği doğruysa artık siz de insaf ediniz, şu aramızdaki ikiliği kaldıralım. Eğer onun dediği yalansa ben de onu koruyup gözetmekten vazgeçerim" dedi. Kureyş'in büyükleri bu görüşü akla uygun gördüler. Hemen o anlaşmayı getirdiler. Bir de ne görsünler, içinde Bismikallahümme sözünden başka ne kadar yazı varsa hepsi yok olmuş. Bundan dolayı utandılar. Her ne kadar Ebu Cehil yine inadında direnmek istediyse de oy çokluğuyla o değersiz sayfayı yani anlaşma suretini yırttılar. Haşimiler aleyhinde almış oldukları kararları bozdular. Böylece Haşimiler alışverişte ve diğer işlerde serbest oldu. Müslümanlar Ebu Talip mahallesinde sarılmış olmak belasından kurtuldu. Mekke'de genel bir sevinç doğdu. Fakat bu ferah ve sevinçler çok sürmedi. Arası çok geçmeyip başka sıkıntı ve belalar geldi çattı. Peygamberliğin 10. yılı Ebu Talip öldü. Ondan 3 gün sonra Hazreti Hatice de dünyadan göçüp ceza ve mükafat yeri olan ahirete gitti. İkisinin böyle birbiri ardınca ölmeleri Resul-i Ekrem'e çok acı geldi. Bu yıla keder yılı denildi. Ebu Talib'in Resul-i Ekrem'le övündüğü ve onun peygamberliğini kalben kabul ettiği bazı şiirlerinden anlaşılır. Fakat kendisi kavminin başkanı olup Resul-i Ekrem ise onun elinde büyümüş olduğundan diliyle ikrar edip de ona bağlanmaktan utanırdı. Hatta ben bilirim ki Muhammed yalan söylemez. Boş söz ondan çıkmaz. Eğer Kureyş kadınları beni ayıplamasa ona bağlanırdım derdi. Ölümünden önce Resul-i Ekrem, ey babam yerinde olan amcam, hiç olmazsa
Bir kere dilinle kelime-i şehadet getir ki ahirette sana şefaat edebileyim deyince korkarım ki Ebu Talip ölümden korktu da imana geldi diye beni çekiştirirler. İşte bundan utanmasam şehadet getirirdim demiştir. Bununla beraber Ebu Talip öleceği zaman Kureyş'in ileri gelenlerini toplamış ve Resul-i Ekrem'i onlara ısmarlamıştı. Şöyle ki, Muhammed güvenilir bir kimsedir. Doğrudur, yalandan uzaktır. Benim size verebileceğim öğütleri o hep kendisinde toplamıştır. Getirdiği İslamsa kalbin kabul edeceği bir şeydir. Onu inkar eden ancak dildir. Allah'a yemin ederim ki ben gözümle görür gibi biliyorum ki Kureyş'in fakir ve zayıfları ve göçerleri ve diğer dünya halkları hep onun çağrısını kabul ve sözünü tasdik etseler gerektir. Kureyş'in başları kuyruk olsa gerektir. Yani ona boyun eğmeyen büyükler ve Kureyş'in en şereflileri hep hor ve hakir olsalar gerektir. Ey Kureyş topluluğu! Allah'a yemin ederim ki ben sağ olsam onu düşman şerrinden korur ve gözetirdim. Siz de ona yardım etmelisiniz diye vasiyet etmişti. Yüce Allah'ın hidayet etmediği yani doğru yolu göstermediği kimse hak yolu bulamaz ve Allah'ın lütuf ve ihsanı olmadıkça kimse bir devlet ve mutluluğa eremez. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ey Muhammed sen sevdiğine doğru yolu gösteremezsin fakat Allah dilediğine doğru yolu gösterir buyurulmuştur. Bunun için Resul-i Ekrem Ebu Talib'in İslam'ını pek çok ister, o da onu son derece sevdiği halde diliyle onun peygamberliğini kabul etmedi. Ölümünden sonra kavmi de kendisinin vasiyetini tutmadı. Çünkü ondan sonra Ebu Leheb onun yerine kavminin başı olmak, diğer Kureyş büyükleri de kendi aşiretlerinin başkanlığını elden çıkarmamak, Ebu Cehil ise Kureyş içinde hepsinden çok sözü geçer olmak ve değer kazanmak peşindeydi. Bundan dolayı Ebu Talip'le Hazreti Hatice'nin ölmelerini fırsat bildiler. Resul-i Ekrem'e eskisinden kat kat fazla eza, cefa eder oldular. Resul-i Ekrem onların eza ve cefalarından usanarak Mekke'den çıkıp Zeyd bin Harise ile birlikte Taif'e gitti. O zaman Taif'te yaşayan Sakif kabilesi büyüklerini İslam dinine çağırdı. Onlarsa imana gelmek şöyle dursun, Resul-i Ekrem'i horladılar. Hatta içlerinden bazıları onu taşladılar. O kadar ki Zeyd bin Harise, Resul-i Ekrem'i atılan taşlardan korumak için kendisini ona siper etmekle birkaç yerinden yaralandı, berelendi. Bunun üzerine Hz. Muhammed geri döndü. Mekke'ye bir konak uzaklığı olan Batn-ı Nahle adındaki yere indi. Orada insan ve cinlerin peygamberi olan son peygamber Hz. Muhammed, Er-Rahman suresini okurken cinlilerden bir kalabalık gelip dinlemişler, ona iman etmişlerdi. Resul-i Ekrem bir süre Batn-ı Nahle'de kaldıktan sonra Mekke'ye geldi. Adi oğlu Mutim'e konuk oldu. Hemen Kabe'ye gitti. Hacer-i Esved'e el sürdü. 2 rekat namaz kıldı. Sonra evine döndü. Arap geleneği üzerine Mutim kendi evlat ve çevresiyle Hz. Muhammed'in etrafında dolaşıp korunup gözetilmesinde büyük bir çaba gösterdi. O sırada Zema'nın kızı Sevde Resul-i Ekrem'le evlendirildi. Resul-i Ekrem her yıl hac mevsiminde ve Suku Ukas panayırı günlerinde Mekke şehrinin dışına çıkıp çevreden gelen kabilelerle görüşerek onları İslam'a çağıra geldiği gibi peygamberliğinin 11. yılı hac mevsiminde yine Mekke dışına çıktı. Akabe yakınında Medine halkından bir topluluğa rastladı. Meğer onlar Hazreç kabilesindenmişler. Hazreçlilerle Haşimiler arasında hısımlık vardı. Çünkü Abdülmuttalib'in annesi Selma Hatun'dur. Onun aşireti olan Neccaroğulları bu Hazreç kabilesinin bir koluydu. Resul-i Ekrem o topluluğa siz kimlersiniz diye sordu. Hazreç kabilesindeniz diye cevap verdiler. Otursanız da sizinle biraz söyleşsek olmaz mı diye buyurdu. Pekala deyip oturdular. Resul-i Ekrem onlara biraz Kur'an okudu. Onları İslam'a çağırdı. Onlarsa Fihroğlu Galip evladından bir peygamber gelecek diye kendi ihtiyarlarından işitirlermiş. Medine'deki Yahudiler de peygamber gelecek zaman yaklaştı derlermiş. Bu sefer Resul-i Ekrem onları dine çağırınca birbirine bakıştılar. Yahudilerin dediği peygamber
İşte budur diye aralarında konuştular. Öteden beri Yahudilerle aralarında düşmanlık olduğundan ötürü hemen iman ederek Hz. Peygamber önünde kelime-i şehadet getirdiler. Onlar Zürare oğlu Ebu İmame Esad'la Malik oğlu Rafi, Haris oğlu Avf, Amir oğlu Kutbe, Amir oğlu Ukbe ve Riyab oğlu Abdullah oğlu Haris'tiler. İşte Ensar, yani Muhammed'e yardımcı olanlardan ilk önce İslam'la şereflenen bu 6 kişidir. Allah hepsinden hoşnut olsun. Bunlar hac mevsiminden sonra Medine'ye geldiler. İslam'ın yayılmasına çalışıp çaba göstermeye başladılar. Böylece İslam, Hazreçliler arasında gereği gibi yayıldıktan başka Evs kabilesine de geçti. Peygamberliğin 12. yılı hac mevsiminde Zürare oğlu Esad'la arkadaşları Rafi, Avf, Kutbe, Ukbe ve yine Hazreçlilerden Haris oğlu Muaz, Abdikays oğlu Zekvan, Samit oğlu Ubade, Salebe oğlu Ebu Abdullah Yezid, Fadla oğlu Ubade, oğlu Abbas ve Evs kabilesinden de Teyyihan oğlu Ebul Heysem ve Saide oğlu Üveym Mekke'ye gittiler. Akabe'de kainatın övüncü olan son peygamber Hazreti Muhammed'le görüşüp ona biat ettiler. Yani el tutarak bağlılıklarını gösterdiler. Allah hepsinden hoşnut olsun. Bundan sonra Allah'a ortak koşmamaya, zina yapmamaya, hırsızlık etmemeye ve iftiradan kaçınacaklarına ve çocuklarını artık öldürmeyeceklerine dair söz verdiler. İslamiyet'ten önce Araplar ancak erkek çocukla övünürler, kız çocuğu olanlarsa bundan utanırlardı. Bu yüzden pek çoğu yeni doğan kız çocuklarını diri diri gömerlerdi. Bir de Arapların geçim yolları dar olup evlerini geçindirmekte zahmet ve sıkıntı çekmekte olduklarından bazıları yoksulluk bahanesiyle kız çocukları ve bazen erkek çocuklarını bile öyle diriyken gömerek öldürürlerdi. Bundan dolayı Medinelilerle yapılan sözleşmede çocuğunu öldürmemek maddesi ayrı bir şart olarak ileri sürüldü ve bu madde insanlık için büyük bir iyilik oldu. Bu şekilde sözleşenler daha önce söylendiği gibi 12 kişi olup ikisi Evs kabilesinden, geri kalanı Hazreç kabilesindendi. Hepsinin başı Zürare oğlu Esad idi. Hepsi o şekilde sözleştikten sonra dönüp Medine'ye geldiler ve hemen İslam'ı yaymakla uğraşır oldular.